Açtım ERS'yi de. İkili bir geçiş. Hem Leclerc'e hem Sainz'i geçeriz. Acayip havalı bir şey olur. Hadi. Sainz dedim, Norris pardon. Norris'i de geçtik, Leclerc'i de geçtik. Muhteşem bir ikili geçiş. Double overtake bize haftalık eventin galibiyetini getirecek gibi duruyor. Merhabalar, ben F1. Bir önceki rehber videomuzda işte online'dan, haftalık eventlerden, ranked'dan falan bahsetmiştik. Şimdi bir de haftalık event yapıp taşlandıralım istiyorum. Bir tane haftalık eventi bitirelim. Bakalım nasıl geçiyor bu haftalık event olayı. Fark ettiyseniz bir de objektifimiz var. Sadece Pierre Gasly olarak olabildiğince en hızlı şekilde değil, aynı zamanda ilk 3'e girmeye çalışacağız. Artık kaçıncı başlıyoruz, kaçıncı turdan başlıyoruz falan onları bilmiyoruz ama onları da öğreneceğiz. Önce bir ayarlarımıza bakalım. Asistlerimizi kapatalım. Her şeyimizi kapatalım. Şimdi asistleri böyle kullanıyorum. Her şey kapalı. Sadece köşelerde yarış çizgileri açık şekilde. Buraya elleyemiyoruz. Burayı elleyemiyoruz. 95 olsun. Ve flashback'te olmasın ki daha çok puan alabileyim diyorum. Ardından go to event diyoruz. Ve eventimize gidiyoruz. Evet. Haftalık eventi kabul ettikten sonra sizi böyle bir ekran karşılayacak. İşte üçüncü olmanız lazım şeklinde ve objektifimiz var. Hedefimiz var. Pierre Gasly ile Azerbaycan'da yarışacağız. Continue dedikten sonra fark ettiyseniz direkt yarışa atmadı sizi. Önce bir setup yapmanız için boş bir ekran attı. Eğer size burada balans olarak geldiyse ki öyle gelecek. Sizin load car setup deyip kendi kar setup'ınızı işte hangi kar setup'ı ile yarışmak istiyorsanız Azerbaycan için ben kendi Azerbaycan kar setup'ımı aldım. Load dedim ve onunla yarışmaya başlayacağım Advance dedikten sonra. Advance dedik. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, 10. başladığımız bir yarış. 44. turdayız. Yaklaşık 7 turumuz var finish'e ulaşmadan önce. Bu arada üçüncülüğe kadar tırmanmamız lazım. Yani her tur bir kişi geçmemiz gerekiyor gibi bir durum var. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi Azerbaycan pisti çok aslında tehlikeli bir pist. Çünkü lastiğiniz aşındıktan sonra ciddi anlamda kaymalar yaşayabiliyorsunuz ki o kaymaları yaşadığınız sırada bir duvara yakın oluyorsunuz genelde ve önden vuruyorsunuz ve kanadınız kırılıyor. O yüzden çok daha dikkatli olmanız gereken bir pist. Özellikle lastiğiniz aşındıktan sonra çok fazla dikkat etmelisiniz. Şimdi biraz ERS basacağım. Mümkün olduğunca Sainz'e yetişmek istiyorum açıkçası. Ama %50'nin de üstünde tutacağım ERS'mi ki ileride ihtiyacım olduğunda yine kullanabileyim. Biraz bastım, ardından kapattım overtake'imi. Tabii çok düzlük bir pist olduğu için ne kadar ERS basmamış olsanız bile, overtake'i açmamış olsanız bile kendinden zaten normal koşullarda da biraz kullanıldığı için azalıyor. O yüzden ona göre biraz daha az kullanmanız gerekiyor. Çok erken bir hamleyle geçişimizi yapmayı başarıyoruz. Evet, gayet güzel bir geçiş. Bu arada pistin en hızlı turunu da şu an atmış bulunuyoruz. O da çok iyi bir haber. Ön tarafa kolay yetişebileceğimiz anlamına geliyor bu. Bu arada ne kadar turlukmuş lastiklerimiz? Böyle bir turluk falan bir lastiğimiz var. Güzel az aşınmış bir lastiğimiz var. Yarış sonuna kadar bizi rahatlıkla götürebilir. Şimdi biraz ben fokus olursam, dikkat edersem yoluma biraz daha az konuşurum muhtemelen. Az konuşursam şimdiden kusura bakmayın diyorum efendim. Alonso ve Tsunoda ikilisine yetişmem lazım. Tsunoda takım arkadaşım, yol verir diye düşünüyorum ama Alonso vermeyecektir mutlaka. Önden
ERS alamayacağız. Daha doğrusu DRS alamayacağız. O kötü bir haber. Böyle bazen pistin dışına taşabilirsiniz. Taştığınız zaman hemen girmek yerine önce bir dengenizi koruyup ardından girmeyi deneyin. Çok daha rahat bir şekilde piste geri girebileceksiniz, emin olun. Görmüş olduğunuz üzere zaten demin yaptığımda oydu. Tekrar körbün üstünde çıkmak yerine önce bir kendimi düzledim. Ardından mümkün olan en uçtan girmeye çalıştım. Orada çünkü körb mümkün olduğunca bitiyordu. Körbün bittiği noktadan girdim ki az etkileneyim. Tekrar sıçrama efektinden. Giovinazzi'yi görüyoruz orada. Bir mavi bayrak gelecek. Muhtemelen birazdan yol verir bize. Yetişmemiz lazım. Biraz geride kalıyoruz gibi hissettim bu arada. Çok teşekkür ederim Gio. Çok güzel yetişmeyi başardık artık Alonso'ya. Muhtemelen Alonso'yu bu düzlükte geçeriz diye düşünüyorum artık. Biraz basacağım ERS'e. Ah! Duvara dokunduk hafif. Allah'tan kanadımıza hiçbir şey olmadı. Kanadımıza bir şey olursa çünkü gerçekten yarışımız bitmiş demektir. Çünkü kanadın en önemli olduğu pistlerden biri bu. Yaklaşık görmüş olduğunuz üzere 300 kilometre hızlarla viraj dönmeye çalışıyoruz. Tabii bunları anlatacağım diye bir yandan sürekli kaza yapıyorum. Onu da fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aa, Max yarış dışı kalmış. Çok güzel, çok güzel. Bir kişi daha elemiş olduk direkt otomatik. Alonso'yu burada geçmemiz lazımdı bence ya. Biraz duvar muhabbetine geçemedik yani. Geçer miyiz ya bu düzlükte? Geçtik gibi sanki. Çok güzel. Mümkün olduğunca içeride boşluk bıraktım. Alonso da rahatlıkla virajını dönebilsin diye. Mazepin. Yarış dışı. Yarış dışı demeyeyim de yani. Yarış dışı gibi bir şey ama. Tur bindirildi. Mazepin'e de. Şimdi Tsunoda'ya, takım arkadaşıma yetişmem lazım. Mahir burada yol verecek. Bana da yol vermen lazım. Teşekkür ederim Schumacher. Şimdi Tusu gelmen lazım buraya. Beni geçmek zorundayım Tusu. Tamam, yetiştik artık. Daha fazla ERS basmıyorum hiç. Aldım, sağa aldım. Sağa yaklaşma ne olur. Çok güzel bir geçiş. Ve ardından virajımızı aldık. Uzuyoruz artık. Norris ve Leclerc ikilisi kaldı önümde. Ardından üçüncüyle çok yaklaşıyorum. Mümkün olan en hızlı şekilde üçüncülüğü almam lazım şu an. Hafif kaymalar başladı. Kalkışlarda biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Lastiklerimiz yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. Tsunoda'yla arayı biraz açmam gerekiyor. Arkada bir olay oldu galiba. Tam göremedim ama bir sarı bayraklar yandı. Ferrari pilotu için sanırım.
Özellikle buralarda dikkatli olmam gerekiyor çünkü buradan sıçradığımda direkt duvardayım gibi bir durum söz konusu. Pardon. Şimdi burada biraz RS'e basacağım. Bir saniyenin altına düşürmeye çalışacağım süreyi ama çok zannetmiyorum ki düşsün. Evet, düşmedi. Çok da fazla zorlamıyorum. Bir olay daha gerçekleşti. Acaba ne oldu? Önümde bir şey gerçekleşmiş çünkü yeşil bayraklar önümde yandı. Ardından söndü. Lewis Hamilton out of station. Çok güzel haber bu. Çok güzel haber. Demek ki artık Norris'le Leclerc'i geçsem yetecek benim için. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçiş hamlesini yapmalıyım. Bir yandan görmüş olduğunuz üzere haftalık eventin bir de hikayesi var. Örneğin hani Azerbaycan yarışı işte çok kritik bir yarıştı. Hem Mercedes için hem Red Bull için. Ve Red Bull DNF olmuştu. Mercedes'te sanırım 15. olmuştu Hamilton. Bir yandan bu hikayeleri de canlandırma fırsatı buluyor bu noktada. Haftalık eventler. Ve ben az konuşup çok icraat göstermem lazım. Bir an önce Norris'leri geçmem gerekiyor. Artık son tura doğru gidiyoruz çünkü. 49. turdayız. 51'de biliyorsunuz. Finish. Bir an önce geçip temiz turlar atarak yarışı sonlandırmam lazım. Burada bir ikili geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum artık. Açtım RS'yi de. İkili bir geçiş. Hem Leclerc'e hem Sainz'i geçeriz. Acayip havalı bir şey olur. Hadi. Sainz dedim, Norris pardon. Norris'i de geçtik, Leclerc'i de geçtik. Muhteşem bir ikili geçiş. Double overtake bize haftalık eventin galibiyetini getirecek gibi duruyor. Görmüş olduğunuz üzere benim skorboardumda Gasly'nin yanında kırmızı bir şekilde 3 yazarken şu an 3. olabildiğimiz için yeşile döndü. Artık görevini tamamladığın anlamına geliyor. Tabi bu şekilde finish yapman gerekiyor. Bitirmen gerekiyor yarışı. Önümüzde sanırım Latifi var. Bir Williams aracı. Aynen Latifi. Bundan sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde finish'e gitmem gerekiyor. Çünkü diğer 95 ile yarışan rakiplerim arasında öne çıkabilmem için yarışı çok daha hızlı bitirmem gerekiyor. Dakikaya bakıyor açıkçası Weekly Event'te. Kaç dakikada bitirdiğiniz Weekly Event'i çok önemli. Ona göre ekstra puan alıyorsunuz. Ne kadar rakibi ederseniz. Öyle düşünebilirsiniz yani. Vettel'e yetişmek bir hayal. Ama en azından ilk 3'te bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere %30'lardaydı overtake'im. %15'lere düştü. Hiç basmamış olmama rağmen düzlükte. Bu haritada da çok fazla düzlük olduğu için overtake biriktirme şansınız çok fazla yok. Gap to car in front is 2.9 seconds.
Vettel'e yaklaşıyoruz aslında ama artık geçişi yapmamıza neredeyse imkansız. Zaten son turdayız. O yüzden gereksiz bir şekilde zorlamak istemiyorum aracımı. Sonra bir duvarda bitebilir hikaye. Evet, yarışın sonuna geldik. Bakalım nasıl bir puan yaptık, kaçıncıyız, yüzde kaçın içine giriyoruz. Hepsine detaylı bir şekilde biraz sonra göz atacağız. Perez yarışını bitirdi, Vettel ardından bitirdi. Şimdi sıra bizde ve temiz bir şekilde yarışımızı bitirmeyi başardık. Açıkçası bence güzel bir performans gösterdik. Çok daha hızlı bitirebilirdik, ben ona inanıyorum. Ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık ve olabildiğince safe kaldık. Önemli olan bu aslında. Güvenli bir şekilde sürdük. Az kazaya karıştık. Neredeyse hiç kazaya karışmadık daha doğrusu. Duvarlarla temas etmedik. Gayet güzel bir yarış. Bakalım kaç puan almışız. Ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi bir XP veriyor, bir şeyler veriyor. O ekranı geçebiliriz. O ekran önemli değil. 1.42 200 yapmışız. En hızlı turu biz yapmışız. Gayet güzel. Daha iyisini yapabilirdik tabii ama. Bakıyoruz 346.000 puan almışız. İşte bitirdiğin için bir puan veriyor. Total time, hani kaç dakikada bitirdin ona bakarak bir puan veriyor. Kaç tane temiz tur attın ona göre bir puan veriyor. Flashback kullanmadıysan bir puan veriyor. Zorluk puanı veriyor. Asistlerin için puan veriyor. Ve ortaya senin puanın çıkıyor. Şimdi bakalım kaçıncıyız. Nasıl bir düzeyde bitirdik falan. Hepsini göz atalım. Bakalım %5'in içine girebildik mi? Geçtik ve 3 saniye falan fark attık bu arada Norris'lere. Şu an 12.yiz. Tam %5'in içindeyiz. Tabii bu şöyle bir değişiklik olabilir. Haftanın sonuna doğru insanlar turlarını atacak falan. Tabii ki sizin arkanızda bitiren sayısı da gittikçe artacağı için sizin %5'te kalma ihtimaliniz daha yüksek. O yüzden hatta %4'e bile gerileyebilir. Çünkü bunu şöyle açıklayabilirim. Bitiren insanlar hemen haftanın eventini yapan insanlar böyle pazartesi günü olmuş. İşte pazartesi günü saat şu an 1. Hani event açılalı yaklaşık 8-9 saat falan olmuş. Bu yapan insanlar gerçekten sabah akşam F1 oynayan ve F1'i çok seven insanlar. O yüzden hani haftanın sonuna kadar genelde hani amatörler işte her akşam böyle iki el oyun oynayayım falan diyen insanlar da atacağı için sizin skorunuz böyle daha yüzdesel olarak ön plana çıkacak. %5'in içinde ama 4-3 bile olabilir yani haftanın sonunda. Neyse böyle bir şeydi. Buradan Friends Leaderboard'a da bakabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında nasılsınız falan. 95'te bitirdik zorluğu. Bence 100'de falan da bitirebilirdik bu arada. Onun dışında baktığınız zaman işte 90 dakika 54 saniye sürmüş. Bu videonun kaydı 90 dakika sürmüş. YouTube'a yüklemesi biraz 90 dakika mı sürmüş ya? Yarışın totali 90 dakika sürmüş. Burada bir düzeltme yapayım. Çünkü 90 dakikadır sürüyor gibi hissetmiyorum. Bileklerim hala yerinde. Hiçbir ağrısızlığı yok. O yüzden bir yandan da dakikaya bakıyorum. 17 dakika olmuş. Muhtemelen işte 15 dakikalık falan bir yarış gerçekleşti. Information Prize'a baktığınız zaman yine %5'in içinde olduğumuz için bu kupayı alacağız ve 3000 XP alacağız. Daha önce zaten online rehber videosunda göstermiştik bunu. Ekstra anlatabileceğimiz bir şey yok. Daha yüksek zorlukta daha hızlı bir şekilde bitirmeyi deneyebilirim. Daha iyi bir yere yerleşmek için onu da haftanın sonunda eğer %5'in içinde değilsem yaparım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer böyle haftalık eventleri yapmamı isterseniz yorumlarda bildirmeyi, beğeni falan atmayı unutmayın. Özellikle yorumlarda bildirirseniz mutlaka haftalık eventlerin devamı gelir. Haftalık eventleri haftada bir sizlere ulaştırırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.